Çok güzel bir orman yolunda ilerliyorum. Komik bir anı oldu. Güzel tatlı bir patikada ilerliyorum. Yer yer biraz ve kaş göründü. Oturdum, kalkamıyorum. Çok yorulmuşum gerçekten. Hadi hoşçakalın. Pansiyondan çıktım şimdi. Saat 6:30 gibi. Bayağı erken uyandım. Şimdi burada caminin yanından yola gireceğim. Sabahın serinliğinden faydalanmak istedim. Zaten havası temiz olduğu için o kadar 5-6 saatlik uyku yetti. İyi hissediyorum kendimi. Şimdi burada tabelayı görüyoruz. İlk durağımız Hacıoğlan Deresi. Oraya kadar yol düz seyredecek. Oradan sonra tırmanış başlayacak. 8 kilometreymiş. Buradan bir traktör yolundan, daha sonra asfalt yoluna devam edeceğim. Bir 1,5 kilometre olmuş. Önce bir toprak yoldan yürüdüm. Sonra da böyle patikaya bağlandım. Bir iki yerde sağa sola dönüşler vardı. Onları kaçırmayın. İşaretler çok sık değil ama genel olarak şu vadiyi takip ediyoruz. Paralelinde gidiyoruz. Aklınızda bulunsun. Buraları mümkün olduğunca hızlı geçmeye çalışıyorum. Dediğim gibi ilk 8 kilometre rahat bir yolmuş. Sonrasında çünkü tırmanış başlayacak. Gökçeören köyünden suyumu da aldım. Caminin karşısında çeşme var. Suyu da çok güzel, soğuk. Hacıoğlan Deresi'ne kadar zaten su sıkıntısı yok diye biliyorum ama oradan sonra var. Orada bulduğunuz son kaynaktan suyunuzu tazeleyin. Sonra o zorlu tırmanış boyunca temiz su yok. Aklınızda bulunsun. Asfalt yol şöyle dönüyor. Burada artık toprak olmaya başlıyor yavaştan. Güzel bir yerden geçiyoruz. Burayı göstermek istedim. Şuradan bir su akıyor. Bir süredir sesini duyuyordum zaten yukarıdan. Birazdan orman yoluna bağlanacağım. Az kalmış olması lazım. Gölgelik bir yol. Yani saat bu kadar erken olmasına rağmen şu anda bile gölge arıyorum. İleride ne olacak bakalım. Burası da yol ayrımı sanıyorum. Haritadan bir bakacağım. Hemen şurayı döndükten sonra köprü diyebilirim. Köprüyü geçtikten sonra yol ayrımı var. Sanırım burada genelde karışıyor. Ve sağdan gidiyorlar. Burada sağdaki yukarıya çıkan yoldan değil de solda düz seyreden yoldan devam ediyorum. İşaret göremiyorum. O yüzden burada dikkat edin. Dereyi takip ediyoruz. Derenin yanından gidiyoruz yani. Aşağı yukarı 4,5 kilometre olmuş. Hızlı yürünüyor bu yol. Size de bunu tavsiye ederim çünkü daha çok yolumuz var. Çok enerji kaybedeceğimiz çıkışlar var. Burayı mümkün olduğunca hızlı geçmekte fayda var o yüzden. Çok güzel bir orman yolunda ilerliyorum. Çok keyifli şu anda. Dereyi takip ediyorum. Dere hep sol yanınızda kalacak. Ondan hiç ayrılmayın. Ara ara çünkü sağa dönüşler oluyor orman yolunda. Ama biz hep derenin yanından düz devam ediyoruz. Hazır gölge ve rahat bir yol bulmuşken biraz konuşayım istedim. Yol arkadaşlarımla yani sizlerle. Dün kaldığım pansiyondan biraz bahsedeyim. Biliyorsunuz Gökçeören'de Yeşil Pansiyon'da kaldım. Hüseyin abinin yerinde. Hüseyin abiyle ilgili çok şey duyabilirsiniz. İşte parayı sever falan diyorlar. Kim sevmez gerçi, o da ayrı bir mesele de. Dün Gökçeören yolunda bir yerde mola vermiştim. Bir ayran içmiştim. Hatırlarsınız. Orada işte nerede kalacaksın diye sordular Gökçeören'e gidince.
Hüseyin abi varmış dedim. Onun yanında kalırım herhalde. Bir güldüler önce. Aradıysan haber verdiysen o şimdi senin yolunu gözlüyordur dediler. Güldük geçtik, öyle çok şey yapmadım. Üstünde durmadım. Sonra köye yaklaşırken biliyorsunuz asfalt yoldan ilerledim bir süre. Sonra Gökçeören'e girerken görmüşsünüzdür. Asfaltta ilerlerken bir baktım ki Hüseyin abi karşıma çıktı. Arabayla beni almaya gelmiş. Uzaktan görmüş beni ve gelmiş. Yani kalacak başka yer belki de yoktur orada. Hani iyilik yapmak için almaya gelmiş de olabilir, çantamı taşımak için, yorulmayayım diye. Öyle düşünmek istiyorum. Diğer bir ihtimal de tabii başka yere gitmemem için gelip almış da olabilir. O şakanın üzerine böyle komik bir anı oldu. Fiyat olarak da diğerleri gibiydi. 200 lira istedi başta. Konaklama, yemek ve kahvaltı dahil. İndirim istedim. 180 liraya düştü. Yani iyi, memnun kaldım. Dere kenarında ilerlerken böyle bir alan var. Çardak yapmışlar. Burada su da akıyor. Güzel bir mola noktası. Aslında çok yorulmadım ama şöyle bir 5 dakika oturup bir su içelim. Sonra buradan devam. Bu yol çok güzel. Kesinlikle bence bu yolu asfalttan atlamayın. Araçla atlamayın yani. Erken çıkın benim gibi ama burada yürüyün sabahın bu serinliğinde. Bu kokuyu, burada akan derenin sesini, bu güzel yolu mutlaka yaşayın. Ben çok beğendim. Biraz yorucu olacak bugün ama zaten son gün sayılır. Yani yarın kışa kadar ufak bir etabım kalacak. Onu da sabah erkenden sakin sakin yaparım. O yüzden bugün yorulsam da çok dert etmiyorum. Ne zaman varırsam artık Çukurbağ'a o zaman dinlenirim. Çok güzel bir orman yolu gerçekten. Dönüşün olduğu yere, yani tırmanışın başlayacağı yere az kaldı. Bu yoldan geldim. Şurada aslında tabela olması lazım ama galiba sökmüşler yani. Şaka gibi. Şurada çarpı var. Düz gitme diyor. Bu tarafta göremiyorum. Ama sanırım şurada baba var. Yoldan geldikten sonra yol ayrımına gelince sağa dönüyoruz. Şu az ilerideki kayada da işaret varmış. Şimdi dereden geçiyoruz. Kuru bir dere. Çok zor bir geçiş değil. Şurada dereden geldim. Yol bayağı suyun içinden geçiyor. Kenardan yürümeye çalıştım ama biraz ıslandım. Böyle düz bir alana ulaştım. Burada hafif silik bir patika var. Onu takip edeceğim. Yavaş yavaş eğim başlıyor. Birazdan da dikleşecek diye biliyorum. Bir 3 kilometre, 4 kilometre sanırım dik bir tırmanış var. Yavaş yavaş çıkacağız bakalım. Bu arada Gökçeören'den, pansiyondan çıktıktan sonra 1 saat 45 dakika sonra dereye ulaştım. Hacıoğlan Deresi'ne. Biraz hızlı yürüdüm. Saat daha erken, 8.30 olmadı. Sabah sıcaklar bastırmadan bu çıkışı yapmak istiyorum en azından. Burada telefonu da çekmiyor. Bilginiz olsun. Gökçeören'den çıktıktan sonra çekmedi benim telefonum. Büyük ihtimalle yukarıya çıkana kadar da çekmeyecek. İşaretler fena değil burada. Yer yer boyalar, yer yer de babalar var. Ama zaman zaman haritadan kontrol etmem gereken yerler oldu. Bazı yerlerde karışıyor biraz. Onlara dikkat edin. Şimdi bu patikayı izliyorum. Buralarda da işaretler var. Güzel bir yer. Şu dağların görüntüsü mükemmel. Güzel tatlı bir patikada ilerliyorum. Yer yer biraz çalılarla kapanmış. Çok dikenli değiller, şimdiye kadar sıkıntı yaşamadım. Ama ileride olabilir de. Burada da uzun kıyafetler tercih edin. Yavaş ilerlemeye çalışıyorum.
Bayağı da çıkış var çünkü. Zaman zaman sol tarafımda da takıldım. Zaman zaman sol tarafımda da uçurum vardı. Dikkatli yürüyün buralarda. Bir de dereden geçtikten sonra ilk noktalarda işaretler biraz karışıyor. Çok fazla boya göremedim. Çok düzgün değiller. Bir yerde hatta yolu kaçırıyordum. Sonra fark edip geri döndüm. Sık sık baba yapmışlar ama onları takip edin. Bir de gölge bir yol en azından. Hani çıkış biraz zorlasa bile en azından o avantajı var. Sıcak altında yürümüyorsunuz. Onu sevdim. Şimdi çıkışa devam. Şuradaki patika yoldan geldim. Ve sanırım sonunda tırmanış bitti. Şöyle bir düzlüğe ulaştım. En tepe noktası olması lazım. Bir süre şimdi bu kotta ilerleyeceğim. Az ileride Çoban Kulübesi, sonra da güzel bir mola noktası olan Çınaraltı var. Orada mola vermeyi planlıyorum. Yorucu bir çıkıştı. Tam saat 8'i çeyrek geç Hacıoğlan Deresi'nin oradaydım. Şu anda 9:35. Tırmanış yeni bitti diyebilirim. Ama bir süredir çok dik ilerlemiyorum. Yani ilk bir saat, dereden sonra bir saat bayağı bir tırmanış var. Dik bir eğim var. Sonra biraz daha düzleşiyor. Biraz hafifliyor. Biraz önce gösterdiğim düzlükten sonra tekrar patikaya girdim. Şuradan çıktım biraz önce. Ve evet, Çoban Kulübesi göründü. Burada gölgede birazcık dinleneyim. Sonra Çınaraltı'na kadar devam. Çoban Kulübesi şurada kaldı. Şuradan geldim. Burada hemen solda bir su alanı var ama yani durgun su. Şurada da kaplumbağalar su içiyor. Kurbağalar falan var. İçilebilir bir su değil yani. Çoban Kulübesi'nden sonra yeniden patika yoldan geldim. Bir 10 dakika falan yürümüşümdür. 10-15 dakika. Çok değil. Ve şurada görmeye başladım. Şu meşhur Çınaraltı'na geldim. Burada şimdi bir mola vereceğim artık. Biraz dinleneceğim. Pek dinlenmedim çünkü. Saat ve kilometre bilgisini de şimdi orada veririm. Burada ayrıca su da var. Oradan suyunu da tazeleyeceğim. Bir süredir bu güzel Çınaraltı'nda mola veriyorum, dinleniyorum. Yarım saat kadar dinlendim. 6.30'da çıkmıştım Gökçeören köyünden. Saat 8'i çeyrek geçe Hacıoğlan Deresi'ndeydim. Oradan sonra tırmanışa geçtim ve saat 11 civarı da buraya, yani Çınaraltı denilen bölgeye geldim. Burada artık tırmanış bitiyor zaten. Böyle hep saat olarak bilgi vermeye çalışıyorum, kilometrelerden ziyade. Çünkü hani kilometre olarak verdiğim zaman azmış, o kilometreyi ben hızlı yürürüm gibi düşünceler olabiliyor ama bu yolun çoğunluğu tırmanış olduğu için çok hızlı ilerleyemiyorsunuz. Ben yine iyi geldim diye düşünüyorum. Erken çıkmanın da faydası oldu. Buradan sonra Feylos ilk durağım. Oradan da Çukurbağ'a ineceğim. Yaklaşık sanırım bir 10 kilometre kadar daha yolum var. Ama çok fazla tırmanış yok. Bir tek Feylos'a çıkarken bir tırmanış olacak diye biliyorum. Onun haricinde bir süre toprak yoldan gideceğim. Patika ve toprak yol karışımı. Feylos'tan sonra da zaten Çukurbağ'a iniş olacak. Yani çok zorlayacak bir yol olduğunu sanmıyorum. Sadece artık öğlen vakti oldu. Öğlen sıcağına kaldım. Burada çok güzel su da var. İyi de akıyor. Su sıkıntısı da yaşamam. Dinlendim biraz. Mola verdim. Güç topladım. Şimdi artık yavaş yavaş devam edeceğim. Çınaraltı'ndan ayrılıyorum. Saat 11.30'da buradan ayrıldım. Bakalım Feylos'a ne zaman varacağız? Şu daracık yerden, patikadan geldim. Böyle bir toprak yoluna çıktım.
Şurada işaret var. Dönüş gibi galiba. Sola dön diyor. Buradan sola döneceğim. Çok zor bir patikaydı ya. Kısa sürdü. Yani çok uzun bir patika değil ama çok dikenli çalılar var. Çok kapalı. Otlarla bazen işaretleri kaybettim. Yanlış yerlere girdim. Dallar her yerimi çizdi. Kollarım mahvoldu. Oralarda işaretlere siz de çok dikkat edin. Çünkü çok net belirgin bir patika değil. Bazen kayboluyor. Başka patikalarla birleşiyor falan. Yanlış yere gidebilirsiniz. Tekrar söylüyorum. Oralarda dikkatli olun. Şu ağaçlar ve dağın sırtı çok güzel görünüyor. Çok beğendim burayı. Bu ağaçta da sola dönüş işareti var. Bakalım. Patikalarda çok fazla çekemiyorum. Çok kapalı oluyor genelde. Sürekli dallara çarptığım için çok hareket alanım olmuyor. Şurası açık bir bölge diyebilirim. Bu bölgede de aklınızda bulunsun. İşletme yok. Gökçeören'den sonra öyle yemek yiyebileceğiniz, mola vereceğiniz bir yer yok. Derede ya da biraz önce mola verdiğim çınar altında su bulabilirsiniz. Su sıkıntısı çok fazla yok ama siz yine de yanınıza çıkmadan Gökçeören'den alın. Mevsime göre çünkü sular da değişebiliyor. Bir de telefon çekmiyordu. Hacıoğlan Deresi'nin oralarda. Tırmanış boyunca da çekmedi. Ama en son Çoban Kulübesi'ne çıktığımızda o en zirvede telefon çekmeye başladı. Şu an hala çekiyor. Oradan sonra bir sıkıntı yok sanıyorum. Patikayı sevdim. Genelde zorlanıyorum demiştim patikalarda. Çalılardan ötürü ama burası çok keyifli. Gerçekten. Şöyle ağaçlar var. Çok güzel. En azından orman yolundan döndükten sonraki patika için diyebilirim ki oldukça keyifli. O güzel patikadan tam şu noktada çıktım. Böyle bir toprak yola geldim. Şurada hemen karşıda şu kayanın üstünde çarpı işareti var ama neyi ifade ediyor ki? Tam ortada. Anlamadım. Burada baba var. Sola döndüm o yüzden. Buradan devam ediyorum. Bir süredir bu orman yolundan yürüyorum. Düz, rahat bir yol. Burada orman yolu sola doğru dönüyor. Kaptırmış, ben de gidiyordum. Son anda burada yerdeki tabelayı fark ettim. Geldiğimiz yönü gösteriyor. Hacıoğlan Deresi 10 kilometre. Burada dönüş var diye biliyorum. İşaret arıyorum şu anda. Sıra diğer taraftan gelenler için burada bir şurada işaret var. Az ileride baba da görüyorum. Orman yolundan ayrılıyoruz. Ve burada patika yola tekrar sanırım gireceğiz. Evet. İşaretler de var. Buradan sonra Felos'a 4 kilometre kalmış olması lazım. Bu arada bu yol gerçekten yorucu. Yani bu parkur. Bol tırmanış var çünkü. Ve uzun da bir parkur. 24 kilometre sanırım. Gökçeören'den. Batonum sıkıştı. Gökçeören'den Çukurbağ. O yüzden mental olarak kendinizi hazırlayın buna. Ben öyle yaptım. Erkenden de çıktım. Akşama bırakmak istemedim çünkü bu yürüyüşü. Ama şöyle bir şey oldu. Toprak yolda ilerlerken uzun bir süre güneşin altında yürüdüm. Erken çıktığım için sabah serinliğini aslında daha çok gölge olan yere ayırdım. Ama burada çınar altından sonra toprak yol bayağı çıplak. Yani gölge yok. Güneş altında ilerliyorsunuz. Orası öğlen sıcağına kaldı. Ama bununla alakalı nasıl bir planlama yapabilirdim başka türlü bilmiyorum. Geç çıkmak istemiyordum. Çünkü geç varmak istemiyorum Çukurbağ'a. Ama siz de benim gibi eğer bu mevsimde böyle sıcak mevsimlerde yürüyecekseniz veya daha sonrasında
Bunu planlamasını iyi yapın. Orayı çok sıcaklarda yürümeyin bence. Belki çınar altında biraz daha uzun bir mola verip öğleden sonra devam edebilirsiniz. Ya da orada kalabilirsiniz. Orada kamp için çok uygun yerler var. Orada kalıp sabah serinliğinde bu orman yolunu geçersiniz. Daha keyifli olur. Daha çok tat alırsınız diye düşünüyorum. İşaretlere bakacağım şimdi. Kaybolmak istemiyorum. Ya da zaten Mart-Nisan aylarında veya Ekim-Kasım aylarında bu yolu yürüyecekseniz o zaman bu kadar sıcak olmayabilir. O zaman sorun yaşamazsınız. Ama uzun bir parkur, yorucu bir parkur. Bilginiz olsun. Sonunda uzun ve son kısmı biraz tırmanış olan patikadan şöyle gelerek bu düzlüğe ulaştım. Ve Kaş göründü. Her zamanki gibi zorlu bir yol sonrasında yine mükemmel bir manzara karşılıyor insanı. Burada kalıntılar görülmeye başladı. Şöyle taşlar var etrafta. Şimdi yoldan devam edeceğim. Az ileride kaya mezarları da var. Onları da görmek istiyorum. Zaten yol buradan geçiyor. Şuradan geldim. Şöyle geldim. Buradan şimdi devam edeceğim. Feylos Antik Kenti'nin bölgenin en yüksek noktalarından birinde M.Ö. 4. yüzyılda bir askeri üs olarak inşa edildiği düşünülmektedir. Burada bir de boğan kabartması varmış. Kameradan algılanıyor mu bilmiyorum ama şöyle bir figür. Şöyle ayakları, karnı, ön bacakları. Bugün Kaş olarak bildiğimiz bölge buranın karşısında yer aldığı için Antifeylos olarak anılmaktaydı ve buranın liman kentiydi. Şuradaki patikadan geliyordum. Burada karşıma hem tabela hem de Feylos'un şöyle bir haritası çıktı. Bunu da şurada yazıyor. TÜBİTAK projesi olarak ortaokul öğrencileri hazırlamış bunu. Ama burada bile anlıyorsunuz ne kadar aslında büyük bir kent olduğunu ve gün yüzüne çıkarılmayı bekleyen nelerin olduğunu. Şimdi tabelada geldiğimiz yön Hacıoğlan'a 14 kilometre diyor. Antifeylos'a yani Kaş'a da 11 kilometre diyor. Ben oraya kadar devam etmeyeceğim tabi. Benim yaklaşık 2-3 kilometre yolum kaldı. Çukurbağa'da sonlandıracağım bugün. Zaten çok yoruldum. Epeydir yukarıdan zikzaklar çizerek indim. Şu yoldan geldim ve sonunda köy göründü. Caminin yanındaki bu ağacın altında oturdum, kalkamıyorum. Çok yorulmuşum gerçekten sabahtan beri. 22 kilometre olmuş. 6.30'da çıkmıştım biliyorsunuz Gökçeören köyünden. Tam saat 3'te Pınarbaşı'na ulaştım. Yani ne kadar? 8,5 saat sürmüş o günkü yürüyüşüm. Arada öyle ufak molalar verdim. Çınar altında bir yarım saat kadar mola verdim. Biraz Feylos'u gezdim. Orada durmuşumdur. Onun dışında aslında çok uzun süre mola da vermedim. Öyle yemek yemek için falan durmadım. Yani bayağı uzun ve yorucu bir parkur gerçekten. Şimdi Çukurbağ hemen aşağıda kalıyor. Buraya çok yakın. Çukurbağ tarafında çok fazla pansiyon yokmuş. Daha çok butik oteller varmış. Ben de onlardan birinde yer ayırttım. 3 oda Kaş'ta yer ayırttım. Gidip orada güzelce bir dinleneceğim artık. Bugünün yorgunluğunu atacağım. Orası da Çukurbağ'dan da ilerideymiş. Yine Likya yolu üzerinde. Ama bir yarım saat kadar daha yolum olacak. Neyse dinlendikten sonra devam edeceğim. Çukurbağ'da caminin yanında şöyle bir alan var. Bir yükselti. Orada belki çadır kurulabilir. Sıkıntı yaratacaklarını sanmıyorum. Güzel gölgelik bir alan. Hem de yolun üstünde. İşaretlemeler de var burada. Bir süre böyle asfalttan gidiyoruz. Ve sonunda otele ulaştım. Girip artık dinlenmek istiyorum. Bugün kaldığım otel burası. 3 oda Kaş.
Burası benim odam. Terasım. Odayı göstereyim şimdi biraz. Rahat 4 kişinin kalabileceği bir yer aslında. Şöyle bir üst katı var. Merdivenle çıkılan. Bir de alt katı var. Tatlı bir ahşap bungalov. Burada da banyosu var. Banyo çok ilginç bakın. Şurası duş alanı. Bayağı fantezik yani. Otantik yapmışlar. Lavabosu.